Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle geçen gün yapımını paylaştığım clutch çantanın astar videosunu da karşınızdayım. Çok sorun oluyor astarlarınızı nasıl yapıyorsunuz diye. Öncelikle kumaşın cinsinden bahsedeyim arkadaşlar. Ben ham keten kullanıyorum. Bu tarz yazlık çantalar için çok güzel oluyor. Ben genelde yazlık çantalarda kalın kumaş sevmiyorum. Hem ağırlık yapmasın hem bu tarz hasır çantalara bence keten kumaş çok yakışıyor. Şimdi şu şekilde hiç ölçülü yapmıyoruz bakın arkadaşlar. Yani mezurayla işimiz yok. Şu şekilde tabi ben de sürekli yaptığım için artık elim alıştı. Şu şekilde kumaşımızı şöyle ikiye katladık. Sonra şu şekilde koyuyoruz. Bakın şöyle dibini ayarlayın. Dibine sıfırı gelsin. Zaten içeri geçeceği zaman burası daha küçük olacak yani astar çantamızdan, ama biz tabi biraz büyükçe aralarda pay vererek kesiyoruz ki dikim paylarımız var. Şu şekilde bakın şöyle sıfır ayarladım. Yanlardan şöyle bir parmak şöyle boşluk bırakabilirsiniz. Üstte de 2 parmak uzunluğunda şöyle boşluk bırakabilirsiniz. Çünkü burası kıvrılacağı için ağız kısmı, kenarlarda düz dikiş olacak ve şu şekilde bakın bu makasım da çok sorun oluyor. Zülfile makası arkadaşlar, bunun kenarı şöyle tırtıklı oluyor ve ip akması yapmıyor. Eğer ovarlık makineniz yoksa tavsiye ederim, alabilirsiniz. Şimdi buradan şu şekilde çantamızı dediğim gibi bir kenarlarını şu şekilde keseceğiz. Evet. Zaten burası benim kesilmişti ve şimdi bir de şu tarafından keseceğim ben. Şöyle eşitleyip burada kenar payı size kalmış, istediğiniz şekilde yani kıvırabileceğiniz şekilde bir pay ayırıp ve kesin. Şimdi bakın şu şekilde çantamızın ana gövdesini yaptık arkadaşlar. Şimdi içine bir cep yapacağız. Cebi de bakın şöyle küçük, zaten clutch çantaları çok büyük cep olmuyor. Onu da ben cepleri genelde 2 kattan çalışıyorum arkadaşlar, tek kat değil. Onu da dikimini size gösteririm. Şu şekilde bir cep yapacağınız kısmı ayarlayın. Ne kadar genişlikte bir cep istiyorsanız. Bakın şöyle şu şekilde diyeyim. Mesela bakın benim şurada fazlalık payım var. Onu şuradan bakın şu şekilde cebimin boyunu bu şekilde ayarlayacağım. Dediğim gibi ölçmüyorum. Kendim tamamen çantanın boyuna göre kendim istediğim uzunlukta, büyüklükte olabilir. Bakın ben şu şekilde, bakın şimdi siz ölçebilirsiniz. Bakın şu şekilde bir cep yapacağım. Kumaşımı şöyle katlıyorum. Bakın bu kumaşlar zaten çok kat izi belli ediyor. Şöyle şu şekilde elimle düzgünce düzeltip şöyle bakın iz veriyorum kestiğim yerden. Bakın şimdi buradan şu şekilde bunu düzgünce keseceğim. Tamamen siz tek katla çalışabilirsiniz ama dediğim gibi ben cepleri çift kat çalışmayı seviyorum. Şu şekilde ölçüyorum da mesela katlanmış hali şu şekilde olsun istiyorum. Buraya kadar keseceğim bunu arkadaşlar. Bakın şöyle ayarladım. Üstüne de getirdim cebimin diğer parçasını. Şimdi bu şekilde böyle etrafından keseceğim. Bakın. Üstüne koyarsanız zaten düzgün bir kesim olur. Bu tarafını da keselim. Cebimiz dikimi hazır arkadaşlar. Bakın şöyle küçük bir cep tercih ettim. Bunu dikip dışına çevireceğim. Bunu da göstereceğim. Şu şekilde bakın. Şöyle de ortada bir cebi olacak. Şimdi dikimine geçelim. Evet arkadaşlar, önce astarımıza içteki cep kısmından başlayacağız. Şöyle dediğim gibi 2 kat yaptık. Bunu önce ben iç yüzeyleri birbirine bakacak şekilde şu şekilde denk getiriyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir tane şöyle toplu iğneyle şöyle ortasından tutturun, hani kayma yapmasın diye, ve makinemizde bunu dikeceğiz arkadaşlar. Bütün şöyle kenarlarını dikip şu uç kısmına biraz boşluk bırakarak dikeceğiz. Çünkü buradan sonra
içini dışını çevireceğiz. O yüzden bu boşluğa ihtiyacımız var. Şimdi bütün kenarlarındaki buradaki boşluğu bırakalım. Evet, bakın şurada köşede bir boşluk bıraktım. Şimdi buradan bıraktığım boşluktan cebin içini dışına çevireceğiz. Şu şekilde bakın. Şöyle. Şu şekilde cebimizin içine dışına çeviriyoruz. Bakın ve bu kısımda elinizde kenarı sivri. Bakın şu şekilde bende fırça vardı. Onun dip kısmıyla şöyle içine tekrar şu köşe kısımlarını, buraya elimizin girmesi biraz imkansız olabiliyor. Bakın şu köşe kısımlarının düz durması için şöyle temiz uçlu sivri bir bakın şeyle şu şekilde düzeltiyoruz. Şimdi tekrar düzelteceğim iyice kabaca. Bakın şurada bıraktığımız boşluk var. Bunu da şimdi üstten bir ince bir dikiş yapacağız. O zaman o da kapanmış olacak. Bakın şu köşe kısımlarını elinizdeki şeyle düzeltince gayet muntazam oluyor. Şimdi şu şekilde bakın. Bakın. Şimdi bütün kenarlarını bakın bu şekilde dikiyoruz. İnce. Evet arkadaşlar, cebimiz hazır. Şimdi bunu astarımıza sabitleyip astar dikişimizi yapacağız. Evet, şimdi burada da astarımızın bakın şu şekilde iç yüzeyini buluyoruz. Bakın burası iç yüzeyi, dışı burası iç yüzeyini üzerine şimdi astarımızı konumlandıracağız. Bakın şu şekilde ben ortaladım. Şöyle ortalıyorsunuz siz de, ağız ve kıvrım payında mesela şu şekilde ayarlayın. Ne çok aşağıda ne çok yukarıda olacak. Şu şekilde mesela dikilmiş halini ölçüyoruz. Şu şekilde benim için bence yeterli. Bu şekilde cebimizi ayarlıyoruz. Bakın sağından solundan ayarlıyoruz ve bunu şimdi iğneleyeceğiz. Şimdi şu şekilde bakın. Şöyle kıvrılmış hali şu şekilde olsun. Cebimiz çok aşağıda kalmasın. Şimdi şu şekilde bunu şu baş kısmından şöyle yanlardan, çünkü şimdi dikiş yapacağız, bunu aslara monte edeceğiz kaymaması için, şuralarından şöyle 4 köşesinden iğneliyoruz arkadaşlar. Bakın evet arkadaşlar, bakın dikim işlemi bitti. Astar cebimi astarıma sabitledim. Bakın şu şekilde. Şimdi astarın birleşim kısmındayız. Makinemizi şöyle itelim. Şimdi şu şekilde bakın. Demiştim zaten iç kısmına gelecek. Şu şekilde üstünü bakın, şu şekilde üstünü örtüyoruz. Bakın katlıyoruz ikiye. Zaten bunu ölçerek kesmiştik. Şimdi kenarlarından birleştiriyoruz arkadaşlar. 1 santim gene ayırdığımız pay kadar şöyle kenarlarından dikiyoruz. İsterseniz şöyle kaymasın diye tekrar şöyle şu kenarlarından şöyle iğneleyebiliriz. Şimdi kenarlarından birleştiriyoruz. Şöyle iki kenarından, çünkü altı zaten birleşmiş.
İki kenarından birleştiriyoruz. Sonra çantamızın içini ölçeceğiz arkadaşlar. Eğer ölçtükten sonra büyük geliyorsa tekrar kenarlarından belli bir kısım dikip ona göre ayarlayacağız. Yani tamamen çantamıza göre ölçüp bir şekilde ayarlayacağız. Hiç sıkıntı yapmayın. Şimdi kenarlarını dikip gelelim. Evet arkadaşlar, ben iki tarafını da diktim. Şimdi dediğim gibi kontrol edeceğiz. Bu ipleri sonra temizleriz. Şu şekilde bakın. Çantamız burada. Çantamızı dediğim gibi bakın şu şekilde çantamızın içine ben şimdi bunu yerleştirip size tekrar göstereceğim. Şöyle bakın çantamızın içine yerleştiriyoruz astarımızı. Şimdi kenar yerlerine bakıyoruz. Astarınızın güzel olmasını istiyorsanız arkadaşlar çok büyük astar dikmeyin. Mutlaka çantanızdan bir tık küçük olsun astarınız. Gerdirerek dikerseniz kalıp gibi bir astarınız olur. Yani böyle içinde bolluk olmayacak. Şimdi bakın. Benim astarım biraz büyük geldi içine koyduğum zaman. Şimdi ben gene tekrar kenarlarından ufaltıp geleceğim arkadaşlar ve bakacağım. Eğer altından da boy kısmı bakın şu şekilde boy kısmını ayarlıyorum. Zaten burada kıvrım yapılacak ki bu pay bıraktı. Bu kıvrımı buna göre ayarlayıp şu şekilde bakın. Görüyor musunuz? Tam oturmuş olacak. Dediğim gibi şu kenar yerlerini potturmamız lazım. Bu biraz büyük geldi dediğim gibi. Tekrar kenarlarını kısaltacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kenarından bir tur daha diktim. Şu şekilde şu fazla kısımlarına makasımla bakın şöyle atıyorum. Dediğim gibi makasla kestiğiniz zaman ip akma yapmaz ve güzel bir görüntü oluşur. Bakın. Şimdi tekrar çantamın içine bunu koyup deneyeceğim arkadaşlar. İpliklerini sonra temizleriz. Şimdi şu şekilde tekrar bakın. Dediğim gibi bunu yaparak, deneyerek, ölçerek yapıyoruz arkadaşlar. Ben bütün çantalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Mutlaka biraz fazla pay veririm ve ona göre çantamı daraltırım astarlarına. Bakın şu şekilde kenar payını da verelim. Bakın. Dip kısımlar dediğim gibi orası sıkıntı değil. Zaten kıvırma payı vermiştik. Buradan kıvırarak bunu yukarı çekeceğiz. Bakın. Şu şekilde. Dip kısmı bu şekilde. Ve şimdi kenarlarına bir daha bakacağım. Şöyle kenar yerlerini oturtuyorum. Şöyle kıvırırım. Dediğim gibi şöyle iki parmağınızla şöyle kıvırıp bakın şu şekilde şöyle tam gelecek şekilde, hatta dediğim gibi astarınızdan bir tık küçük olması lazım ki çantanızdan astarınız gergin dursun arkadaşlar. Pot duran astar güzel görünmez. Mutlaka böyle birebir çantanızla uyumlu olması lazım ki böyle pot görünmesin. Bakın. Şu şekilde şöyle parmağınızı tuttuğunuz zaman bakın dümdüz duruyor. Benim için şu an daraltma kısmı bitti. Şimdi ağız kısmını dikelim. Evet arkadaşlar, şimdi ağız kısmını dikeceğiz. Burada da dediğim gibi şu şekilde bakın. Zaten ölçümüzü vermiştik. Tekrar çantamızın ağzına da şöyle kıvırınca tekrar ölçeceğim arkadaşlar. Yani bunu dediğim gibi tamamen ölçerek kendi çantanızın boyuna göre ayarlayarak yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde. Bakın şimdi şu şekilde elimle şöyle ayarlayacağım bunu. Ve iğneleyeceğim şöyle. Ve çantama tekrar bunu ölçeceğim. Bakacağım. Ona göre tekrar ayarlayacağım. Dediğim gibi tamamen şöyle ayarlayarak, ölçerek, işaretleyerek gideceğiz. Şöyle şu şekilde işaretledim arkadaşlar. Tekrar çantamı alıyorum. Bakın. Tekrar çantamı alıyorum ve çantamı ölçüyorum arkadaşlar. Bakın.
Şöyle dip kısımlarını elimle şöyle düzeltiyorum. Ve tam üstten değil, şöyle şu şekilde bakın, şöyle bir boşluk pay veriyorum, yani dikim payı. Ve ben fermuar kısmını önce fermuarı dikiyorum arkadaşlar, sonra astarı üstüne dikiyorum. O yüzden henüz şimdi astarı dikmeyeceğim çantaya, sadece astarı ayarlayacağım ve fermuarı diktikten sonra astarı da üstüne ekleyeceğim. Şimdi bakın, bu ölçü benim için iyi oldu ve şimdi ağız kısmını dikeceğim. Şu şekilde iğneledik. Şimdi buradan dikişle dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın astarım dikimi bitti. Şu şekilde. Tabii biz iç kısmını kullanacağımız için ben gene çevireyim size nasıl durduğunu. Burası iç kısmına gelecek. Bakın. Şimdi bunu çantamıza monte edeceğiz ama önce dediğim gibi ben fermuar monte ediyorum. Sonra astarı, ve astarı monte etmeden önce mutlaka ütülüyoruz arkadaşlar. Ütüledikten sonra çantamıza monte ediyoruz ve ben elde monte ediyorum çantalarımı. Hayalet ip kullanıyorum. Bakın şu şekilde, tekrar göstereyim. Şöyle geri çekeyim. Bakın şöyle. Şöyle uç kısımlarından. Bakın. Burada cep kısmı. Şöyle yukarı biraz. Cep kısmı şurada. Bakın. Tam ayarladığım şekilde uç kısmına oturuyor. Dediğim gibi astarın püf noktası arkadaşlar, astar çantanızdan bir tık küçük olacak arkadaşlar. Tam için oturacak. Bolluk potluk bırakmayın. Mutlaka bu şekilde deneyin. Bakın şu şekilde gerdiğinizde tam olacak yani. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar, bakın şurada ben astarımı bitirdim. Burada başka bir clutch çantam var. Şu şekilde, bakın bu da yelpaze model. Bunun ben fermuar kısmını diktim. Öbürküne göstermeden önce size bunda hazır dikilmişken nasıl fermuar diktiğimi anlatmak istedim. Şimdi öncelikle dediğim gibi ben fermuarı dikiyorum çantaya. Sonra üzerine astarımız tabii ki ütüleniyor. Dikildikten sonra bakın şu şekilde ütüledikten sonra astarımız ipliklerini temizliyoruz. Bakın fermuarı diktikten sonra ve bunu elimle dikiyorum ben arkadaşlar. Şu şekilde bakın fermuarın üzerine astarımı yerleştiriyorum arkadaşlar. Bunu da gene elimle monte ediyorum ve şu bakın hayalet ip diye geçiyor. Bu iplerden kullanın. İnce misine, çok ince hayalet ip diye sorarsanız tuhafiyelerde var. Oradan bulabilirsiniz. Onunla dikiyorum ki ip şey olmasın, dikiş izi görünmesin diye. Bakın şu şekilde dediğim gibi önce fermuarı sabitliyorum. Sonra astarı bakın şu şekilde fermuarın bir tık altına gelecek şekilde, şu şekilde kenar yerlerinden dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde çantam hazır oluyor. Bunu da kısaca bir bilgi geçmek istedim. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Kısaca astar dikmeyi, yani clutchlar için, portföyler için astar dikmeyi anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Ben de size elimden geldiğince bir video çekmeye çalışıyorum. İstediğiniz video çekmesini istediğiniz çantalar var. Evet biliyorum, bir clutch çantam var. Yalnız o çanta gerçekten uğraştırıcı biraz. Ve sayılarını kendime göre ayarladığım için şu an onu çekme gibi bir durumum yok. Ama çektiğim zaman paylaşacağım sizinle de, merak etmeyin. Dediğim gibi inşallah faydalı olmuşumdur size de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olursanız da çok sevinirim.